Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Siz bilmezsiniz, yalnızca Allah bilir diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Ben bu ayet-i kerimeyi 16 yaşında okul bahçesinde etrafım polislerle çevrilirken, gözlerim dolu dolu başörtüsüyle okuluma alınmayı bekliyorken de biliyordum. Ancak o zaman çok da iyi idrak edemediğimi zannediyorum. Aradan yıllar geçtikçe bu ayetin anlamını yaşayarak öğrendim. O gün sadece okumak isteyen genç bir kızdım. Nasip değilmiş okumak, buraya kadarmış diye düşünmüştüm. Aradan 25 yıl geçti. Bugün 41 yaşında Kanada'da başörtüsüyle yüksek lisans yapan bir anneyim. Kanada'dan selamlar, ben Leman. Okul bahçesinde o bitti zannettiğim şey beni 3 ülkeye yayılan bir yola nasıl taşıdı, bambaşka yollara. Bu videoda başörtüsü yasayla kesintiye uğrayan eğitim hikayemi, Türkiye'den Zambiya'ya, oradan Kanada'ya uzanan yolculuğumu ve bugün bu kanalı neden açtığımı kısaca anlatmak istiyorum. Sevdiklerimizle, zaaflarımızla nasıl imtihan olduğumuzu ve aynı zamanda Allah'a tevekkül etmenin, güvenmenin ne demek olduğunu hayatımın farklı noktalarında tekrar yaşayarak tecrübe ettim ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. 90'lar Türkiye'sinde 12 yaşında kendi arzumla başımı örtüp İmam Hatip'e gittiğim zaman niyetim gayet netti. Dinimi öğrenmek, iyi bir eğitim almak, iyi eğitimden kastım yani dinimi öğrenmenin yanı sıra fenli ilimleri de tahsil etmek, iyi bir meslek sahibi olmak, aileme, vatanıma, milletime faydalı bir birey olmaktı. Diğer binlerce öğrenci gibi. Ama ben biraz okuluna fazla düşkün, öğretmenlerine aşırı derecede saygılı, sosyal, aktif bir öğrenciydim. Hani okul bizim yuvamız yaşasın okulumuz şarkısı var ya, o şarkıyı herhalde damarlarına kadar yaşayan bir öğrenciydim desem yalan olmaz. Geleceğe dair hayallerim de hep okuma üzerine, meslek üzerine kuruluydu. Yani okul benim zaaf noktamdı. Başka bir alternatif, başka bir hayat şekli belki de düşünemiyordum, hayal edemiyordum. Yani okula gitmemek, öyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Ardahan'da 5-6 yaşlarında köy okulunda ablamın abimin arkasından ağlayıp ben de okula geleceğim diye onlarla beraber okula kayıtsız şekilde giden bir öğrenciydim. Sevgi beni okul hayatım boyunca birinciliğe götürdü. Bunu övünmek için söylemiyorum ama okulun benim hayatımda ne kadar büyük bir önem teşkil ettiğini anlatmak için söylüyorum. Peki ne oldu? Evet, başarılı bir öğrenciydim. Doktor oldum, mühendis oldum gibi bir şey söyleyeceğim belki ama olmadı. Derken 28 Şubat süreci başladı ve okulun içinde sorgulamalar, kanunlara aykırı şekilde okula geliyorsunuz, derslere giriyorsunuz şeklinde suçlamalar ve nihayetinde polislerin kapımıza koyulması, başımızı açmadan derslere girmemizin yasaklandığı o günler. O dönemi unutmak maalesef benim için mümkün değil. Benim ve diğer benim gibi bütün arkadaşlarımın hayatında sanırım kabus gibi bir dönemdi. Çünkü inancımızla eğitimimiz arasında bir karar verme aşamasında bırakıldığımız henüz çocuk sayılabilecek yaşlarda olduğumuz zamanlarda. Gecelerce la tahsen innallâhe ma'ina ayetini düşünerek gözyaşları içinde uyuduğumu hatırlıyorum. Hani sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hakiki iyiliğe erişemezsiniz diyor ya Rabbimiz. Ben de o zaman kendi zaviyemden herhalde okul hayatımı infak ettiğimi düşünmüştüm. O dönemde ulusal bir televizyon kanalında diğer mağdur kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bir nevi temsilen konuşma fırsatım olmuştu. Ve o zaman medyanın gerçekten gaflet ve delaleti yaymak kadar iyilik ve güzelliği yaymak ve haksızlıklar karşısında sesimizi çıkarmak için güzel bir araç olduğunu fark etmiştim. Ben de bununla ilgili bir şeyler yapmalıyım ileride diye düşünüp bununla ilgili bir şeyler yapma kararı vermiştim o zaman. Ancak artık Türkiye'de üniversite hayallerimi rafa kaldırmıştım. Hayallerim suya düşmüştü. Tabii hayalleri suya düşen tek kişi ben değildim. Babamın da benimle alakalı hayalleri vardı. Doktor olmam gibi ama bunlar da artık kesintiye uğramıştı. Bana hayatın gerçeklerini görmem gerektiği ve bunun için de çalışmam gerektiğini söylemişti. Haklıydı, çalışmalıydım, kendimi geliştirmek için farklı yollar denemeliydim. Okula gitmemek, kendimi geliştirmemek için bir bahane olmamalıydı. Belki de ben diğerlerine, okula normal bir şekilde gidenlere göre daha fazla efor sarf etmeliydim. Unutmadan
ekleyeyim. Son sınıfı 4 okul değiştirerek ve bir senede sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalmak suretiyle bir şekilde bitirmek nasip olmuştu. Ancak işte dediğim gibi bir tarafa koyduk üniversite hayallerimizi. 19 yaşındayken tam zamanlı olarak çalışmaya ve bir taraftan da diksiyon dersleri almaya başlamıştım. Sonra bir süre yerel bir radyoda kişisel gelişim odaklı radyo programını hazırlayıp sundum. Radyoyu çok seviyordum ve bu istikamette ilerlemek istiyordum. Radyocu oldum dememi bekliyorsanız hayır, olmadı. Hayat bir anda hızlandı. Evlendim, anne oldum. Ev çok kalabalıktı, sorumluluklar çoktu. Ama bütün bunlar içerisinde öğrenmek, okumak benim için bir nefes almak gibiydi, bir terapi gibiydi. 26 yaşına geldiğimde başörtüsüyle ilgili olan yasaklar kısmen hafiflemişti. Ben de yeniden eğitimime döndüm. Nasıl döndüm? Örgün olarak değil, açık öğretim şeklinde döndüm. Çünkü o zaman çocuklarım küçüktü ve benim için açık öğretim, ilahiyat haricinde çok fazla bir seçenek yoktu. O zaman için en uygunu buydu. 2 yılın sonunda dikey geçiş sınavıyla kazanmış olduğum 9 Eylül Üniversitesi'nden 30 yaşında mezun oldum. Bu süre zarfında bir taraftan da Diyanet'ten Kur'an kursu öğreticiliği sertifikamı almıştım ve ufaktan bir şeyler yapmaya başlamıştım bununla ilgili. Tam böyle artık düzenli bir çalışma hayatına başlayabilirim, çocuklarım da büyüyor derken Rabbim bize farklı bir kapı açtı. Afrika kapısını açtı, Zambiya. 2015 yılında eşimin işi dolayısıyla Zambiya'ya göç ettik. Zambiya bizim için yeniden başlamak demekti. Yeni bir ülke, yeni bir kültür, yeni bir düzen, yeni bir dil demekti. İngilizce öğrenmeye de orada başladım 31 yaşında. Kendi başınıza alışverişe gidememek, yanınızda bir İngilizce konuşan birisi olmadan resmi işlerinizi yapamamak, çocuklarınızın öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla kendinize güvenilir bir şekilde iletişim kuramamak. Bunların hepsini yaşadım. Ancak bu bir süreçti ve bu zorluklarına rağmen bu süreci sevmiştim. Çünkü güçlü bir motivasyonum vardı. Dil öğrenmekle ilgili, İngilizce öğrenmekle ilgili bir video yaptığım zaman bu motivasyonla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum tabii ki. Kur'an-ı Kerim ve İslami bilgiler öğretmeye devam ettim. Çünkü nerede olursam olayım beni ayakta tutan şeylerden biri buydu. 4. yılın sonunda ise bize yine bambaşka bir kapı, ummadığımız bir yerden bir kapı açılmış oldu. O da Kanada kapısı oldu. Burada Zambiya'da başlayan dil yolculuğumu geliştirmeye devam ettim. Farklı alanları keşfedeceğim dersler aldım ve en son dijital medya eğitimi aldım. Kendi medya markamı oluşturduktan sonra artık bu alanda karar kılmak üzereyken tekrar Rabbim başka bir kapı daha açtı ve bugün burada Spiritual Care and Chaplaincy yüksek lisans programının ilk dönemini tamamlamış bulunmaktayım. Rabbim inşallah tamamını erdirsin diyeyim. Türkiye'de bu biraz da manevi danışmanlığa yakın formatta bir program, bir alan diyebilirim. Bu kanalda siz ilahiyat temeli olan, göç ve kültürler arası yaşam tecrübesi bulunan, medya eğitimi almış, insanların ruhsal ve manevi ihtiyaçlarıyla akademik olarak ilgilenen biri olarak görmüş olacaksınız beni. Bilhassa bu 10 yıllık yurt dışı hayatım boyunca yaşadığım farkındalıkları, tecrübe ve bilgilerimi sadece gösterişsiz ve samimi bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kanalda zamanla eğitim yolculuğumu, yurt dışında bir Türk Müslüman kadın kimliğiyle bir anne olarak nasıl yaşadığımı ve chaplainlikle beraber yeni maneviyat yolculuğumu sizlerle paylaşmak arzusundayım. Ben bugün geriye dönüp baktığımda Kemal Sayar'ın şu sözlerini daha iyi anlıyorum. Kapıların zorlanmaması gereken zamanlar vardır. Zorlarsınız, açılmaz. Belki başka bir yöntem lazımdır. Belki zamanı gelmemiştir. Belki siz kapı açıldığında karşılaşacağınız şeye hazır değilsinizdir. Olanda hayır vardır diye bizim güzel bir sözümüz var. Aslında geçmişin bilgeliği pek çok psikolojik hakikati aydınlatıyor bana sorarsanız. Olanda hayır vardır demek de bir psikolojik olgunluk emaresidir. Sizin hayatınızda olanda hayır vardır dediğiniz hangi zamanlar oldu? Yorumlarda belirtin lütfen. Bir sonraki videomda Türkiye'de 30 yıl yaşadıktan sonra Afrika'daki hayata nasıl adapte olduğumu ve dil öğrenme serüvenimi paylaşma arzusundayım. Şayet başka önerileriniz varsa değerlendirmek isterim. Ben Kanada'dan Leman. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hikayenin devamını duymak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarda nereden izlediğinizi yazın. Burada tanışalım. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.